Herkese merhaba. Bu yeni incelememize hoş geldiniz. Bugün gerçekten inanılmaz derinliği olan tarihi ve dini metinlerin en kilit figürlerinden birine İshak peygambere odaklanıyoruz. Yani öyle bir isimden bahsediyoruz ki sadece inanç tarihi için değil, insanlığın ortak hafızası için de kelimenin tam anlamıyla muazzam bir mirası var. Hazırsanız bu efsanevi figürün o büyüleyici hayatına birlikte dalış yapalım. Pekala. Lafı hiç uzatmadan hemen sadede gelelim. İbrahim peygamberin hikayesini muhtemelen çoğumuz biliyoruz, değil mi? İnancı uğruna her şeyini feda eden o devasa figür. Ama şimdi sahneyi biraz daha duygusal ve aslında mantıken imkansız bir anın üzerine kurmanızı istiyorum. İlerleyen bir yaş, artık tükenmiş umutlar ve biyolojik olarak yok artık diyeceğimiz bir durum. Asıl soru şu: dile kolay, bir asırlık bir ömrün üzerine tamamen mucizevi bir şekilde gelen bir evlat, sadece bir ailenin değil, koca bir dünyanın inanç tarihini nasıl baştan yazabilir? Şimdi İshak peygamberin hayatına o mikroskobu tutmadan önce şöyle bir geri çekilip büyük resmi görmek her zaman işe yarar. İbrahim peygamberin o muazzam soy ağacı aslında iki devasa dala ayrılıyor. Bir yanda Hacer'den doğan ve Hazreti Muhammed'e kadar uzanan o görkemli İsmail soyu var. Diğer yandaysa, ki bugünkü odak noktamız burası, Sare'den doğan ve Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti İsa diye devam eden o inanılmaz peygamberler zincirinin atası İsa'nın soyu duruyor. Zihnimizde bu majestik ağacı netleştirdiysek, hadi şimdi o ikinci dala biraz daha yaklaşalım. 1. bölüm, İbrahim'e gelen müjde. Saffat suresindeki o çarpıcı alıntı durumu aslında çok net özetliyor. Biz ona iyilerden bir peygamber olacak İshak'ı müjdeledik. Kaynak metinlerde meleklerin insan suretinde İbrahim'e misafir geldiklerinde ona sadece sıradan bir bebek haberi vermediklerini görüyoruz. Düşünsenize, daha doğmamış bir bebeğin salihlerden, iyilerden bir peygamber olacağı müjdeleniyor. Yani bu haber artık ortak bir çocuk sahibi olma umutlarının tamamen yitirmiş olan İbrahim ve eşi Sara için sarsıcı, akla almaz bir sürprizdi. Bu müjdenin neden bu kadar büyük bir sürpriz olduğunu anlamak için yaşlara bakmak yeterli aslında. Tevrat ve İslami tefsir kaynaklarının birçoğunun birleştiği nokta şu: İbrahim tam 100, Sare ise 90 yaşındaydı. Hatta Kur'an'da Sare'nin bu müjdeyi duyduğunda büyük bir şaşkınlıkla "Ben kocamış bir kadınken, kocam da bu kadar yaşlıyken nasıl çocuğum olabilir?" diye tepki verdiği anlatılır. Buradaki can alıcı nokta şu: bu sadece biyolojik bir üreme olayı değil. Bu, tabiat kanunlarının sınırlarını aşan, baştan aşağıya ilahi bir mucize. 2. bölüm, İshak'ın mucizevi doğumu. Biliyor musunuz, Hazreti İshak'ın doğumuyla ilgili oldukça ilginç bir detay daha var. O, İbrahim'in ilk oğlu olan İsmail'den yaklaşık 13-14 yıl sonra dünyaya geliyor. 10 yıllarca evlat hasreti çekmiş olan Sare'ye tarifsiz bambaşka bir sevinç getiriyor tabii bu doğum. İncelediğimiz kaynak metinler, İshak'ı genellikle çok özel iki kelimeyle tanımlar: İlim sahibi, yani çok derin bir bilgelikle donatılmış, ve hilm sahibi, yani uysal, yumuşak huylu. Mucizevi bir şekilde gelen bu çocuk, o mucizenin ağırlığını taşıyabilecek çok ama çok güçlü bir karakterle büyüyor. 3. bölüm, Şam halkına peygamberliği. Şimdi buradaki asıl ilginç noktaya, kaynak metinlerde karşımıza çıkan gerçekten inanılmaz o detaya gelelim. İshak'ın peygamberliği babası İbrahim henüz hayattayken başlıyor. Bir düşünün, İbrahim gibi inanç tarihinin en devasa figürlerinden biri hayatta ve onunla aynı zaman diliminde oğlu İshak, Şam ahalisine Allah tarafından peygamber olarak görevlendiriliyor. Yani babasının o efsanevi gölgesinde kalmak yerine bizzat elçilik makamıyla onurlandırılıyor. Gerçekten büyüleyici. Peki, İshak peygamber tam olarak nerelerde yaşadı? Aslında babasının Kenan diyarındaki mirasını devralarak hayatını ağırlıklı olarak Filistin ve Şam bölgesinde geçiriyor. Özellikle Beerseba, yani bugünkü adıyla Beerşeba bölgesi, onun hayatında çok merkezi bir yer tutuyor. Kaynaklar bize şunu söylüyor: o bölgede yaşanan çok şiddetli kıtlık dönemlerinde bile o bir şekilde hayatta kalıyor, ilahi bir bereketle zenginleşiyor ve hem sürüleri hem de ailesi tam da bu coğrafyada giderek genişliyor. 4. bölüm, kurban edilme tartışması. Tefsir alimleri arasında asırlardır süren tartışmaların kalbinde çok net bir soru yatar. Kurban edilecek o meşhur çocuk kimdi? İsmail mi yoksa İshak mı? Kur'an-ı Kerim kurban hadisesini anlatırken çocuğun ismini doğrudan zikretmez aslında. Sadece onun halim bir çocuk olduğundan ve o muazzam, derin teslimiyetinden bahseder. İsim açıkça verilmediği için de teologlar ve tarihçiler arasında yüzyıllardır
farklı argümanlar ortaya çıkmıştır. Biz burada hiçbir taraf tutmadan sadece metinlerin bize sunduğu kanıtları inceleyeceğiz. Fahreddin Er-Razi ve Taberi gibi çok büyük alimlerin eserlerine baktığımızda iki farklı ama ikisi de oldukça güçlü tez görüyoruz. Kurban edilenin İshak olduğunu savunanların argümanları oldukça net. Tevrat açıkça İshak ismini veriyor, Abdullah bin Abbas ve İbni Mesud gibi çok önemli bazı sahabeler bu görüşü destekliyor ve Kur'an'daki ayetlerin dizilişi ve bunu işaret ediyor. Buna karşılık kurbanın İsmail olduğunu savunanlarsa olayın coğrafyasına çok dikkat çekerler. Olay Mekke ve Mina civarında geçmektedir ki o bölgede İshak değil bildiğimiz kadarıyla İsmail yaşamaktaydı. Ayrıca o bahsedilen Halim sıfatı da genellikle İsmail için kullanılırdı. Gördüğünüz gibi her iki tarafın da gerçekten temeli çok sağlam argümanları var. Razi'nin tefsirinde aktardığı büyük alim Zeccac'ın şu yaklaşımı aslında bütün bu tartışmayı en güzel, en zarif şekilde noktalıyor bence. Hangisinin kurban edildiğini en iyi Allah bilir. Düşündüğünüzde olayın merkezinde hangi evlat olursa olsun asıl vurgulanan şey o sarsılmaz mutlak teslimiyettir. Şimdi bu teolojik gizemi bir kenara bırakalım ve İshak'ın o tartışmasız son derece somut mirasına geri dönelim. 5. Bölüm İshak'ın nesli ve mirası. Hadi şimdi ileriye saralım ve bu hikayenin nasıl büyüdüğüne bakalım. İshak peygamberin mirası, tarihin gidişatını değiştiren iki kardeşi üzerinden şekilleniyor. İshak evlendiğinde ikiz oğulları oluyor. Biri İyız, yani Tevrat'taki adıyla Esaum, diğeri ise Yakup. Tarihin akışı tam da burada, o dönüm noktasında Yakup üzerinden ilerliyor. Neden mi? Çünkü peygamberlik sancağını ve İbrahim'in o büyük inanç mirasını omuzlayan kişi o oluyor. Ve Yakup'un tarihe damga vuran çok ama çok kritik bir lakabı var. İsrail. İşte İshak'ın asıl büyük mirası tam olarak bu muazzam zincirde saklı. İshak, oğlu Yakup'u yetiştiriyor, Yakup'tan Yusuf peygamber geliyor. Yakup'un lakabı İsrail olduğu için onun soyundan gelen herkese İsrailoğulları denmeye başlanıyor. Şöyle bir düşündüğünüzde kutsal kitaplarda isimlerini o kadar sık duyduğumuz Musa, Davut, Süleyman, Zekeriya, Yahya ve İsa gibi o devasa peygamberlerin tamamı, inanılmaz ama hepsi o 100 yaşında mucizevi bir şekilde dünyaya gelen İsa'nın soyundan geliyor. Zincirin büyüklüğüne bakar mısınız? Bütün bu serüveni kronolojik olarak bir toparlarsak, imkansız, akıl almaz bir müjdeyle başlayan bir hayat düşünün. Babası İbrahim hayattayken bile parlayan bir peygamberlikle zirveye çıkıyor. Rivayetlere göre 160 gibi gerçekten oldukça uzun bir yaşa kadar bu bereketli hayatı sürüyor. Vefat ettiğinde ise Halilurrahman kasabasına, babası İbrahim'in yattığı o tarihi hepimizin bildiği Makbele mağarasına defnediliyor. Kaynaklarda özellikle Meryem suresinde İbrahim, İshak ve Yakup için çok ama çok zarif bir ifade geçer. Onlar için lisan-ı sıdk denir. Peki bu ne demek? Bu kavram sonraki nesillerin yüzyıllar, çağlar boyunca onları hep iyi şeylerle, bir doğruluk diliyle ve yüksek bir övgüyle alması demektir. Yaratıcı, onların o zorlu hayatlarına ve sarsılmaz fedakarlıklarına karşılık onlara zamanı ve mekanı tamamen aşan böylesine onurlu bir miras bahşetmiştir. Peki, binlerce yıl önce kurumuş bir ağacın yeşermesi gibi 100 yaşındaki bir adamın soyundan filizlenen bu mucizevi miras, bugünün inanç dünyasını nasıl şekillendirmeye devam ediyor dersiniz? İshak peygamberin o sessiz, uysal ama bir o kadar da derin hayatının yansımaları bugün bile milyarlarca insanın duasında o lisan-ı sıdk ile yaşamaya devam ediyor. Bu incelememize katıldığınız için çok teşekkürler. Öğrenmeye, araştırmaya ve o büyük soruları sormaya devam edin.